Selam, ben Barış. Muhteşem manzaradaki yalnız kampıma hoş geldiniz. Ne? Yalnız mı? Ben bir çay hazırlayayım. Siz de bu ana gelene kadar bir video izleyin. Ondan sonra neden yalnız olduğumu açıklayayım. Merhabalar, kolay gelsin. Kapuz başında hiç konaklamayacağım. Direkt Hacer Boğazı'na çıkacağım. Onun için de ücret ödemem gerekiyor mu? Teşekkür ederim, sağ olasın. ...358 kilometre yol geldim ve duruma bak. Yağmurluk getirdim mi acaba ben? Tek düşüncem bu. Vay arkadaş. Dağlarda neye dua ettiğimizi de düşünmemiz gerektiğini şu an fark ettim. Tam sabahtan beri kilometrelerdir öğlen sıcağında oraya varacağım, yanacağım diye düşünüyordum. Sağanak yağmur. Saat 1. O kadar ucra bir köşedeyim ki burada çöp olması insanı şaşırtıyor ya. Gerçekten. Şimdi buraya karar vermiştim ama şu ateş yakmayacağım için çok çirkin görünüyor orada. Sevmedim. Biraz malzeme de var. Aşağı inmek istemiyorum. Burası kamp alanı. Böyle ama şöyle bir güzel vadiyi görecek şekilde ayarlamak istiyorum. Birazcık göz manzaramız güzel olsun diye. O da sanırım şurası olacak. Tam şu şeyin, direğin olduğu yer. Arabayı şuraya çekmem lazım. Ben de oraya kuracağım. Evet, daha iyi olur. Böyle daha güzel görünüyor çünkü. İyi, bir tanesi girdi. Aşağı insem de aynı olacaktı. Hem malzeme taşıyacağım hem orada zorlanacaktım. Yapacak bir şey yok. Birkaç tane daha çakacağım ama çakılıyor biraz zorlayınca. Gayet iyi.
Evet, bir önceki video kaydından sonra neler değişti hemen onu göstereyim, sonra içeri geçelim. Çadırı tamamen kurdum sevgili arkadaşlar. Görüntüsü de bu şekilde oldu. Çok güzel olmadı mı? Her yerini çaktım çakabildiğim kadar. Bazıları tam girmedi ama birçok yeri hallettik. Şöyle de diğer taraftan da böyle görünüyor. Şu şekilde. Yalnız geldiğim bir kampta böyle kasvetli bir havayla karşılaşmak çok dramatik oldu. Videonun başlığı direkt otomatik şeye döndü. Yalnız başıma sağanak yağmurda kamp. Yok öyle değil. İyiyiz, dramatik değiliz. Şimdi birazcık donuk oldu mu aldanmayın. Çünkü çok sıcaktan bir anda çok serinliğe ve çok yükseltiye geldim. Yükseltiyi falan birazdan söylerim. Şu yağmur işi biraz kafa karıştırıyor ya. Çadırın içini bir ayarlayalım. Konuşacağız her şeyi. Seçilmiş orman. Ormandaki seçilmiş ağaçlar onlar. Şurada da var birazcık. Şurada buzullar falan var. Burada çobanın yeri var. %80 bitti. Şuralar nasıl parlıyor. Şimdi dağcılıktan biliyorum. Şimdi oralar var ya nasıl kayıyordur biliyor musunuz? Bir bassanız of jilet gibi. Bir tane dağ evi var. Şimdi o dağ evinde bir aile var sanırım. Tam algılamadım ama. O yüzden gidip gezmek istemedim. Belki onlar giderse ya da müsait olurlarsa gideriz bakarız. Tabi burada kültürü yok. Önce ben geldim artık bura benim diye bir kültür yok. Bütün dağcıların dağı evi orası. Ama bende de yok. Hani ya buraya herkes girebilir ama işte hadi ben geldim gireceğim, bakacağım, video çekeceğim. Sizi daha böyle sırt çantalı, daha maceralı, daha zirve odaklı, mesela herhangi bir zorlu zirve, dağ zirvesine odaklı kamplara götürebilirim. Bu tek başına yalnız da olabilir. Çok ufak mesela 1-2 kişilik küçük gruplarda olabilir. Ama bu kamplarda şimdi planladığım 3 tane kamp falan var böyle. Herhangi bir aşırı yağış olabilir. Böyle bir ihtimalimiz de varmış çünkü. Olursa sandalyemi, masamı içeri alabileceğim bir alanda kalsın isterim. Gerisi de arabada zaten güvende durur. Evet, manzarayı da açtık. Nasıl oldu? Beğendiniz mi? Bence çok güzel ya. Ben burayı acayip beğeniyorum. Şuna bak. Muhteşem.
Yani ilk çevirmede yaptığım şey ayağıma su dökmek olmamalıydı ya. Şimdi birazcık burayı gezelim. Drone'la güzel manzarasını gördünüz ama burası neresi? Ben nereye geldim? Birazcık onu anlatayım. Onu göstereyim. Bilenler zaten bildi şimdiye kadar ama buraya yıllar önce gelmiştim. Efendim burası Aladağlar Milli Parkı Soğukpınar mevkii diye geçiyor. Şu gördüğünüz pınarımız da Soğukpınar. Yukarıdaki buzullardan gelen su içeri giriyor, süzülüyor vesaire derken bir şekilde geliyor buraya akıyor. Aladağlar Milli Parkı Soğukpınar Sığınma Evi. Ve burası da minik minik kamp alanları. Mesela bu gördüğünüz alan kamp alanı şöyle gidiyor. Şimdi de size fazla anılarımızdan bahsedeyim bari gelmişken. Biz çadırımızı oraya kurduk. Normalde buradan inip burada konaklayabiliyor ya da burada takılabiliyorsunuz ama biz çadırlarımızı genelde hep buralara kurduk. Benim her geldiğimde fix attığım bir nokta var. Buraya 3 kere mi geldim? Videolu. Galiba ikisini sildik. Silmek zorunda kaldık. Neyse. Ben de buraya kamp kuruyordum arkadaşlar. Burada internet çekmiyor. Zaten telefon da çekmiyor. Ne kadar kalabilirsin şu evde? Bir düşün. Bak su akıyor. Suda sıkıntı yok. Yiyeceği de getirdiğini düşün. Zaten serin olduğu için de bozulmuyor çoğu şey burası. Çok sıcak bir yer değil. Yani şuradaki karı getirip aşağı yığsan buzdolabı gibi kullanırsın. Ne kadar kalabilirsin burada ve şu manzaraya bakarak? Kaç gün, kaç ay? Videoya çekebilirim değil mi? Tamam. Çok güzel. Ben trans yapana kadar timelapse çektim. Sen trans yaptın değil mi abi ya? Çok iyi. Bana çekme. Çok. Kaç gündür yürüyorsun? Bu 5. gün olacak. 5. gün. Burada kalacağım bugün. Bugün burada. Nefesimi bir düzenleyebilsem. Vallahi hiç fark etmedim abi. Onu ben yaparım, videoda düzenlerim orasını. Fermuar açık unutmuş ama söyledik şimdi de. Neyse düzenlemiş olurum. Abim trans yapıyormuş. 5 gündür dağlardaymış. Sesi çok gelmedi diye biraz da çok da videoda çıkmak istemedi de. Şimdi Osman abi biliyorsunuz Antalya ailesinin yanına gitmişti. Henüz dönmedi. Yazın sonunu bekleyeceğiz mecburen. Kanalı bırakmış falan değil. Bazı yorumlarda şey demiş hani Osman abi kanalı bıraktım falan, öyle bir şey yok. Zeki dayı da ailesiyle birlikte tatile gitti sevgili arkadaşlar. O da birazcık uzak bir mesafeye gittiği için gitmesi dönmesi vesaire derken tamamen her şeyi planlayamadık. O yüzden de yalnız gelmem gerekti. Şu an ailesiyle tatilde. Osman abi de ailesiyle. Ben de dedim neden ailemle olmayayım? Evime geldim, ailemleyim. Hoş geldiniz. Tavuk lazım. İçeri gireceğiz artık galiba. İzleyiciler, tavuğumuz var. Burada tavuk budumuz var. Baharat karışımımız var. Bunun içinde soğan, sarımsak ve pul biber ve kuru biberiye var. Burada ise kuru fesleğen çiçeği ve bir adet limonumuz var.
pişirme kağıdımız olmalı. En önemli hususlardan bir tanesi. Ve bütün malzememizin içine sığabileceği bir kap. Gel abi. Burada devreye girecek olan yarım limondan biraz az olan kısmını alıyoruz. Bunu yediriyoruz birazcık. Kalanı şu kabımıza sıkalım. Burada baharatla karıştıracağız. Birazcık dediğim baharat karışımından koyup karıştırıyorum. Fazla abartmanıza gerek yok. Zaten tadı efsane olacak. Anlatırken bir ağzım sulandı. Bunu kesin deneyin yani. Çok basit bir tarif bakın. Karıştırdık. Hiçbir şey yapmıyorum. Şöyle alıyorum. Sadece üstüne yediriyorum. Zaten o alt üst bir şeyler olacak. Olmazsa fesleğen yaprağı kullanabilirsiniz. Sonrasında şöyle katlamaya başlayalım. Ne kadar iyi hava almayacak şekilde katlarsanız o kadar iyi oluyor sevgili arkadaşlar. Ki biraz daha kısabilirim. Evet, bu kıvam çok iyi. Pişip pişmediğini anlamayacak tavuk. Öyle bir ateşimiz olacak. Ve bir saat bir yüzünü, bir saat diğer yüzünü pişireceğiz. ...10.000 adım. Ya şu manzara çok güzel görünüyor ya. Dışarı taşındım. Bu arada şurada minicik bir arabanın parçasını görüyorsunuz. Başka bir araba geldi. Şimdi bunu niye söylüyorum? Tanıdığım değil. Bebekleri var, bir de çocukları var işte. Ya böyle kız çocuğunun kucağında ayısı vardı. Şöyle kucaklamış geliyor böyle etrafa bakıyordu. Öbürü zaten minicik. Çok özendim ya. Trans yürüyüş yapsam mı acaba? Böyle bir 80 kilometrelik bir tek başına ya da bir ya da iki yancıyla. Ya fazlası çünkü sıkıntı olabilir. Yalnız da olabilir. Öyle. Sadece bir şeyden destek alacağım. Bırakılırken bir noktaya, çünkü hadi otobüsle gitsem oraya, dönerken birinin alması gerekiyor. Bir ya da iki yancıyla güzel olabilir. Bir saat geçti. Şu an çevirme vaktindeyiz. Şimdi bunu çevirme işi birazcık şey olabiliyor. Bazen zorlayıcı olabiliyor. Bazen de çok kolay oluyor. İnşallah o kolay olan kısımda oluruz. Şöyle deneyeceğim bir ilk. Şöyle yaptık. Bismillah dedik. Şöyle çevirdik. Şöyle yanmış gibi görünüyor ama o kağıdı. Şimdi bir saatte burası pişecek. Bakalım o kemik etten ayrılacak mı? Onu göreceğiz mi? Çözeriz bu işi. Yalnız bulgur pilavı da soğuk suyla yapılır. Makbul odur yani. Bazıları sıcak su der ama yok, aldanmayın. Buz gibi suyla bulgur çok iyi olur. Evet. 2 saatin sonuna geldik. Şimdi bunu açacağım. Birazcık soğumasına izin vereceğim. O arada pilavım da olmuş olur. Bakalım nasıl olmuş. Vay 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 vay.
Osman abi olsaydı şimdi taşların üstüne düşmüştü. Çünkü yumuşacık sulu. Niye bu kadar uzun çekiyorsun? Benim aşağıdan fotoğraf çekiyor. Oh. Çok güzel. Bulaşıkları yıkarken, yani yıkarken derken sileceğim. Burada köpük falan yapmayacağız çünkü doğayı kirletmek istemiyoruz. O ara bir su kaynatacağım şununla. Sonra komşularıma gideceğim. Merhabalar. Suyum kaynamak üzere. Nasıl kahve içeriz şimdi? Her türlü kahveyi yapabiliyoruz. Üçü bir arada da dahil olmak üzere hepsi var. Americano, espresso, latte. Zaten dün gece 4'te uyandım. Bu saatte de içersiniz ya. İçmeyeyim bu saatte. Sıcak su içerim. Americano içeceğiz ama size kötü haber şu. Sizi götüremeyeceğim. Çünkü çok sıcak bakmadılar. Olur falan dediler ama yani isteksiz olacaklar. O da istemedim öyle bir şey olsun. Neyse çok fazla uzun sürmez zaten ya. İnşallah hava kararmadan dönerim geri. Gidiyorum, misafirciliğe gidiyorum. Aslında şuradaki aileye de gidebilirdim ama merhabalar. Merhaba. Yani ben de istemem. Bana bir film tavsiye ettiler geçen gün. Daha doğrusu bize. God on Tut. Abi iyi geceler. Soğukpınar'ın musluğun borusu buradan geliyor. Yani suyun borusu buradan geliyor. Orada o kadar soğuk ki yerde böyle yılan gibi iz yapmış. İki kişi çift olanlar şeye gidecekler. Belemediye gidecek. Tek trans yapan da sabah 8'de uyanıp aşağı inecekmiş. Bakalım, ben de daha yukarı çıkmayı planlıyorum. Şimdi burada camlarımız açık. Bunları da kapatacağız. Yoksa içerisi buz gibi olur. O dedi ki ben seni tanıyorum dedi. Önceki inceleme videolarından dedi. Ay, çok şaşırdım. Çok uzun zamandır böyle videolar çekmiyorum ama dedi ki ya bunu niye yapmıyorsun, bak herkesin ihtiyacı var falan filan fişman dedi. Şu an acaba gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç var mı ya? Mesela kamp ürünleri, her şeyini inceleyecek bir kanal. Hı? Ne dersin? Yorumlara bayağı ciddiye alacağım bu sefer. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. İçindeki sıcak çay galiba. Onu bitireceğim. Çay koyacağım. Ve sabah uyanana kadar sıcak bir şekilde olacak mı bilmiyorum. Bakacağız. Sabah da kahve yaparız.
Günaydın. Bakalım dışarı nasıl? Komşulardan şey geldi, patates kızartması geldi. Bunu kahvaltıda yeriz. Senin yiyeceğin bir şey yok şu an yok, veremiyoruz. Çoban kızıyor. Artık biraz sığınacağız. Şimdi bakalım şu arkadaş ne duruma gelmiş. Güzel. Gayet güzel. Şimdi geceden bahsetmek gerekirse zaten hatır sayılır bir kalabalık vardı burada, anlamsız bir şekilde. Şu an azalmış tabi. Sabah saat 7:55, yarısı gitmiş. Soğuktu. Yani mevsim şartlarına göre soğuktu. Uyku tulumunu tamamen kapatmak zorunda kaldım. Sonrasında sabaha karşı da birazcık uyudum, uyandım falan. Çok az bir güneş değdi bir ara, dedim ha gün doğuyor falan sanırım. 5:45 falan civarlarında falan değiyor sanırım. Geri sislenmiş. Şu an gördüğünüz gibi sadece zirvelere değiyor. Aramızda kalsın. Sakın söyleme, tamam mı? Aramızda kalsın. Ne yapayım, dayanamadım ya. Geldi, kahvaltı hazırlıyorum, ağzından sular akıyor, böyle beni izliyor.
Bunu kaydetmek istedim çünkü %50 ya başarısız olacağım ya da başarılı olacağım. Altı pişti mi ki? Göstereyim, altı da güzel olmuş. Dün gece galiba ya kaydedemedim ya da iyi olmadı. Şimdi burada sırt çantasıyla trans geçiş yapan biri var demiştim. O beni tanıyormuş. Dedi ki ya ben senin ürün inceleme videolarını biliyorum dedi. Onlardan görmüştüm seni dedi. Hatta birkaç tane malzemesi varmış. Onları ben izleyerek almış. Dedim onları niye bıraktın, niye ürün incelemiyorsun artık dedi. Böyle piyasada böyle bir eksiklik var. Ne alacağımızı, ne yapacağımızı böyle bir şeyleri görmek istiyoruz. Mesela bu nasıl, işte iyi mi, işe yarar mı, eksiyor ne, artıyor ne. Ve ben bunu birkaç kişiden daha duymaya başladım. Daha öncelerinde. Aklıma takıldı, size de sormak istiyorum. Hani ürün inceleme videosu çektiğim bir konseptte mi olsa ya da onun için mesela mevcutta başka bir kanalım daha var. Çok böyle bir içerik üretmediğim. Mesela ona ürün inceleme videosu mu atsam? Uzun kullanım, işte ilk deneyim, testleri vesaire. Ne dersiniz? Bir düşünün bunu. Yorumları ciddiye alacağım. Yani şu mükemmelliğe bakar mısınız? Yolda olmanın verdiği bir ambiyans sanırım bu, bir keyif. O yüzden son bir kahve içelim dediler. İçelim dedim ben de, çok iyi olur. Sonra da yollarımızı ayıracağız. Tamamen kapandı bu. Şunu gösteriyor. Birazdan yağmur gelecek bir yerden. Hızlı toplanmam gerekiyor ama tek başına olunca da böyle. Biraz yavaş oluyor. Sizin için de her zaman en zor kısım toplanmak mı bir kampta? Ya da başka bir şey, mesela yemek hazırlamak mı? Toplanmak mı? Kurulmak mı? Başka bir maceranın içinde başka bir yerde olmam için toplanmak da gerekiyor. Diğer türlüsü şehirde kalmaktan bir farkı yok. Çünkü artık kaldığımız yeri şehirleştirmeye, rahat, konforlu bir alana çevirmeye çalışıyoruz. İnsan olarak bunu yapmamız doğal ve normal. Bir yerde 2 günden fazla kalmamaya özen gösteriyorum. Ekstrem şartlar olmadığı süre zarfında. Atıyorum bu Adana Belemedik'te mesela 3 gün kalmıştık. Ama orada zaten bir gün şeyde geçmişti.
bence başarabiliriz ya. Şu an öyle geldi çünkü bana. Başarabilecekmişiz gibi geldi. Sıkıntımız yok. Bu yolculuğa çıkmadan önce yalnızlığın müthiş zor olacağını düşünüyordum. Her şeyin böyle ters gideceğini düşünüyordum. Çok yavaş olacağını düşünüyordum. Ama unuttuğum bir şey çok uzun zamandır yalnız oldu. Yani yalnızken de normal gitti. Tamam, evet. Zeki dayı, Osman amca olsaydı daha keyifli olacaktı. Bunun ben de farkındayım. Çok da seviyorum onlarla birlikte bir şey yapmayı. Ama şartlar bunu el verince yapamayacağımı düşünmüştüm. Ama şu an bir kampı bitirdik. Çok mutluyum. Bir başka maceraya geçmek üzereyiz. Gideceğim işte. Her neyse, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bana olabileceğiniz destek izlemek, yorum yapmak ve videoyu beğenmek. O yüzden çok teşekkür ederim beni desteklediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Doğada görüşmek üzere. Müsait misiniz? Ben gidiyorum artık. Ben toplandım. Benim işim bitti. Tanıştığıma çok memnun oldum. Kendinize çok iyi bakın. Kardeşim. Görüşürüz. Eyvallah, görüşürüz. Ablacığım görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Teşekkürler. Ağacıları takip edeceğiz. Eyvallah, çok teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizin de tekerinize taş değmesin.